Biz tarihi hem yazan hem de oluşturan bir milletin topluluğuyuz. Anadolu'ya geldik. Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi büyük devletler kurduk. Burayı merkez alarak Mevlana'nın pergel metaforundan hareketle buraya bir ayağımızı koyduk. Osmanlı tarihi tabiriyle 3 kıta 7 iklime diğer pergelin ayağıyla ulaşmaya gayret ettik. Bunun nihayetinde ülkeler fethettik, şehirler kazandık, kaleler düşürdük, sınırlar çizdik. Pek çok millete hamilik yaptık. Bununla beraber fethettiğimiz kalelerin eski sahipleri tarafından düşman görüldük. Bu düşmanlık hala devam ediyor. Karlofça Anlaşması'ndan beri, 2. Viyana Seferi'nden sonraki gelen süreçte beraber hala bu toprakların üzerinde bizim varlığımızı istemeyen unsurlar var. Bunlara Osmanlı devrinde Düveli Muazzame denmekteydi. Bugün küresel güçler olarak adlandırıyoruz. Biz tarih şuuruna vakıf olursak, biz tarihi hıfzedip, hatmedip, geleceğe daha iyi bir şekilde bakabilirsek, geçmişteki hataların tekrarlanmaması veyahut edinebileceğimiz reflekslerin daha sağlam olması noktasında elimize büyük bir veri tabanı oluşturmuş oluruz. Çünkü biz Anadolu'yu fethettiğimizden beri bu topraklara hala biz Anadolu dedik ama Anatolia diyenler, İstanbul'da gözü olanlar, İstanbul'a hala Konstantin'de polis yapmak isteyenler, bu hamasi bir şekilde söylemiyorum ben bunu. Bu bir gerçektir, hakikattir. Mesela 2. Katerina, Rus çariçesi, Kırım'ı tırnak içerisinde işgal ve istila ettikten sonra hedefinin İstanbul olduğunu beyan etmez ama ima edecektir. Konstantin adını verdiği bir torunu olur. Torununa bu ismi verir ve kendisine Rum dadılar tutar. Bizans'ı anlatan, Roma'nın hakimiyetini anlatan, Rumca hikayelerin aktarıldığı bir ortam içerisinde büyür. Ve buradan şu çıkmaktadır, bunların hala gözleri vardır İstanbul'da. Bizans'ı delirtmeye gayret etmektedirler. Dediğim gibi bunu hamaset olarak algılamamak gerekir. Bu bir tırnak içerisinde milli bir nefret, milli bir ülkü, milli bir talep olabilir. Bu yüzden pusula olarak adlandırılır bunu Cem İlginç. Bir tarih şuuruna ihtiyacımız vardır. Bugün tarihi hadise olarak aktarılacak bir zaman diliminden geçiyoruz. Fırat Kalkan Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarları Harekatı. İşte bunlar yıllar sonra tarih sayfaları içerisinde bölgenin ve küresel dengelerin değişmesi adına adımlar atılmış olan bir hadise olarak karşımıza çıkacak. Bugün aslında bir tarih yazılıyor. Biz bugünün nesli olarak bu tarihe şahitlik ediyoruz. Bu yaşadığımız 10-20 yıl içerisinde gösterdi ki Kuzey Suriye'deki yaşanan hadiselerle beraber Türkiye sınırlarına doğrudan mücadele edebilecek, Türkiye'nin iç işlerine doğrudan müdahale edebilecek bir terör koridoru, terör devleti oluşturulmak isteniyor. Bunun bir şekilde imha edilmesi gerekmekteydi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve siyasi irade buna gözünü tırnak içerisinde karartarak bir karar verdi ve bugün oraya girdi. Mesela ben o bölgeye baktım. İşte Rakka, Elbap, Menbiç 1603 ve 1611 yılları arasında o bölgede çok ciddi bir Celal isyanları oluyor. O dönemde de o isyanları biz bastırılmasak oralar bir özerk yapı kazanacak, Osmanlı Devleti'nden kopacaktı. Belki bugünkü harekat bu sahikte yapılmamıştır ama bir tarih şuuru gelecek dönemlerde eğer asayişi sen sınırların dışında da sağlamazsan içerisinde de akseder şeklinde yorumlayabiliriz. Bu yüzden tarih öğrenmek, tarih şuuru edinmek bizim için önemlidir.